40 yıl hatırı vardır. Sosyal ve kültürel faydaları bulunmaktadır. Antioksidan seviyesi yüksek, diyabet riskini azaltmakta, kardiyovasküler sistemi korumaktadır. Bireysel farklılıklar nedeniyle herkeste aynı etkileri göstermeyebilir. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Türk kahvesi. Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı mesaj kutuma bırakmayı, kanalımı eş, dost, akraba ve arkadaşlarınıza göndermeyi ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Sevgili dostlar, evet, Türk kahvesi. Bu sadece bir içecek değil. Aslında dünyada pişirilerek yapılan tek kahve türü. Hepimizin bildiği gibi diğer kahveler demlenmekte ama Türk kahvesi soğuk suda pişirilmektedir. Tıpkı bir çorba gibi. UNESCO 2013 yılında Türk kahvesini insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanımlamış ve listesine eklemiştir. Peki sevgili dostlar, bu kadim içeceğin sağlık üzerindeki etkileri nelerdir? Bilim bu konuda neler söylüyor? Kısaca literatür eşliğinde hem kültürel hem de bilimsel bir yolculuğa çıkalım. Benim birkaç yıl önce Kahveli Yaşam ve Sağlık Üzerine Etkileri adıyla yayınlamış olduğum kitabı da çok geniş bilgiler edinmek amacıyla okuyabilirsiniz. Bu kitabımı internette bulabilirsiniz. Ve okuduğunuzda çok değerli bilgiler edineceğiniz inancındayım. Türk kahvesini diğer kahvelerden ayıran en önemli özellik pişirme yöntemidir. Toz haline getirilmiş kahve soğuk suyla cezvede yavaşça ısıtılarak pişirilir. Köpüklenmesi sağlanır. Eğer köpüklü bir kahve meydana geliyorsa bu kaliteli bir Türk kahvesidir. Peki sevgili dostlar, bu pişirme yöntemi ile kimyasal olarak neler meydana geliyor? Bu konuyla ilgili 2022 yılında yapılan bir çalışmaya göre Türk kahvesinin hazırlanması esnasında asit, alkol ve furanan grupları kaybolmakta. Geriye kalanlar ise pirazinler ve furanlar grubu. İşte Türk kahvesinin aromasını veren bileşikler bunlar. Hafif kavrulmuş kahvede pirazinler baskın, orta ve koyu kavurmada ise furanlar devreye girmek. Yani kavrulma derecesi fincandaki aroma profilini tamamen değiştirmek. Şimdi tamamen farklı bir tartışma konusuna geliyoruz. Kolesterol. Sevgili dostlar, kitabımda da belirttiğim gibi kahve çekirdeğinde kafestol ve kahveol molekülleri bulunmakta. Bunlar diterpen grubunda bulunan bileşiklerdir. Bu maddeler maalesef kolesterol düzeylerimizi artırmaktadırlar. İşte kritik nokta burada meydana geliyor. Diğer demleme yöntemlerinde filtre kağıt kullanıldığında bu moleküller kağıt tarafından tutulmaktadırlar. Ama Türk kahvesi tıpkı İskandinavya'da yapılan kaynatma kahveler gibi filtrelenmemektedir. Bu nedenle de kafestol ve kahveol molekülleri yüksektir. Peki bu moleküller kolesterol üzerinde nasıl etki ederler? Bu moleküllerden her 2 miligram tüketildiğinde serum kolesterolünü yaklaşık 1 miligram artırmaktadırlar. Ama şu da bir gerçektir ki bireysel farklılıklar burada da devreye girmektedir. Yani herkeste aynı etkiyi göstermemektedir. Aynı zamanda kahve çeşitlerine göre de bu moleküller miktar olarak değişmektedir. Arabika kahvelerde bu moleküller daha fazla bulunmaktadır. 2024 yılında yayınlanan kapsamlı bir derlemede kahvenin kalp ve metabolizma sağlığına etkileri özetlenmektedir. Sonuç olarak günde 2-3 fincan Türk kahvesi içilmesi kardiyovasküler hastalık riskini ve genel ölüm oranını azaltmakta. Tabii
Bu sadece kafeinle ilgili bir durum değil. Kahvede 100'den fazla biyoaktif bileşikler bulunmaktadır. Polifenoller, klorojenik asitler, diterpenler, magnezyum ve bunlar gibi birçok molekül. Bunlar antioksidan ve antienflamatuar etki göstermektedir. Peki ya kan basıncı? Kafein kahveye alışkın olmayanlarda geçici bir kan basıncı yüksekliği meydana getirebilir. Ancak düzenli tüketenlerde kalıcı bir hipertansiyon etkisi gösterilmemiştir. Hatta bazı çalışmalarda düzenli içicilerde hafif bir düşüş bile gösterilmiştir. Ve ilginç bir detay sevgili dostlar. Bu kardiyovasküler koruyucu etki kafeinsiz kahvede gözükmüyor. Yani bu işin asıl sırrı sadece kafein değil, kahvenin içindeki diğer moleküllerde yatmaktadır. Ama kafein de kahvenin önemli bir parçasıdır. Kahvenin aritmi riskini artırdığı söylenmektedir. Ama bilime baktığımızda bunun tam tersini söylemek. Düzenli kahve tüketimi kalp ritim bozukluklarını azaltmakta. Kafeinin aritmi yapabilmesi için neredeyse 75 ila 100 fincan Türk kahvesi içmek gerek. Kimse bu miktarda Türk kahvesi içmiyor tabii. Kahvenin en güçlü kanıtlanmış etkilerinden bir tanesi de tip 2 diyabet riskini azaltmasıdır. Düzenli kahve tüketimi insülin duyarlılığını artırmakta ve diyabet riskini düşürmektedir. Tabii burada da klorojenik asit molekülü devreye girmektedir. Bu mucizeyi yaratan klorojenik asittir. Bu bileşik bağırsakta glukoz emilimini yavaşlatmakta ve karaciğerde glukoz metabolizmasını düzenlemektedir. Yani kahve şekerin kana karışımını azaltmaktadır. Ve ilginç bir bulgu daha sevgili dostlar. Bu etki kafeinsiz kahvede de gözlenmektedir. Yani diyabet koruyucu etki kafeinden bağımsızdır. Türk kahvesi için, Türk kahvesi sevenler için tabii ki iyi bir haber bu. Pişirme yöntemi de bu molekülleri, bu bileşikleri korumaktadır. Sevgili dostlar, çok yeni bir araştırma var. 2025 yılında yapıldı. Randomize kontrollü bir çalışma. Çok değer veriyoruz biliyorsunuz bu tür çalışmalara. Sağlıklı genç kadınlara 4 hafta boyunca günde 3 fincan Türk kahvesi içirildi. Bu sayıda kahve içilmesi güvenli, günlük kafein limitinin yani 400 miligramın oldukça altında. Peki sonuçlar? Kısa vadede kardiyovasküler risk belirteçlerinde yükselme görüldü. Fakat aynı zamanda leptin yani tokluk hormonu seviyesi düştü ve uyku kalitesi olumsuz etkilendi. Bu sonuçlarla Türk kahvesi kısa dönem alındığında yani alışkanlık haline getirilmediğinde, düzenli tüketilmediğinde olumsuz etkileriyle karşılaşabilmekteyiz. Bu çalışma ekstra şunu da bizlere gösteriyor. Her şeyde olduğu gibi kahvede de, Türk kahvesinde de doz ve bireysel farklılıklar önem arz ediyor. Aynı çalışmanın uzun vadeli sonuçlarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili çok detaylı çalışmalara ihtiyaç var. Ama genel olarak Türk kahvesinin artılarına bakacak olursak antioksidan seviyesi yüksek, diyabet riskini azaltmakta, kardiyovasküler olarak koruyucu etkisi bulunmakta. Buna ilaveten kültürel ve sosyal faydaları da bulunmaktadır. Bunlar uzun dönem tüketildiği takdirde ortaya çıkmak. Eksileri ise filtresiz bir kahve olduğu için kafestol ve kahveol moleküllerini içermekte. Bu moleküllerde kolesterol düzeyini yükseltmektedir. Aşırı tüketim uyku bozukluklarına yol açabilir. Bireysel yanıtlarında farklı olduğunu unutmayalım. Sevgili dostlar, filtre kahvelerde olduğu gibi Türk kahvesinde de 3 fincandan fazla içmeyelim. Düzenli kahve tüketiminin yararlı olduğunu unutmayalım. Ancak bireysel farklılıklar olduğu için eğer sizde negatif etkileri meydana geliyorsa doktorunuzla mutlaka bu konuyu konuşmanızda fayda var. Türk kahvesinde koyu, kavrulmuş kahveleri tercih edin. Çünkü bunlarda
biraz önce bahsettiğim moleküller daha düşük olmakta. Ancak bunun da bir handikapı var. Bu sefer de kanser yapıcı akrilamit molekülü daha yüksek bulunuyor koyu kahvelerde. Yine akşam saatlerinde tüketmekten kaçınmak gerekiyor. Tabii ki şekersiz içmek gerekmekte. Eğer ölçülü tüketebiliyorsanız hem vücudumuza hem de ruhumuza iyi gelmek. Kahveniz köpüklü olsun sevgili dostlar. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere.